Hocam aslında her şey Riyad'da başladı. Riyad'a gitti takımlar. Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulübü Riyad'a gitti. Ne olduysa Riyad'da bütün olayların fitilini ateşleyen konu Riyad'da başladı. Riyad'da ne oldu hocam? Ne söylediler? Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın bu konuda çok fazla direttiğiyle ilgili haberler zaten mevcut, gündemde yerini koruyor. Neydi gerekçe? Atatürk posteri, Atatürk temalı tişörtler ve 100. yılla ilgili formayla çıkılmasına müsaade edilmediği konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ciddi anlamda itirazları vardı. Galatasaray Spor Kulübü'nde itirazları vardı. Evet. Fakat Galatasaray Spor Kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne nazaran biraz daha ılımlıydı. Yani maça çıkılıp oynanabilir düşüncesindeydi. Fakat Fenerbahçe Spor Kulübü başta başkanı olmak üzere Ali Koç, Atatürk temalı hiçbir figürün sahaya, stada alınmadığını öngörerek, alınmadığını söyleyerek maça çıkmayacaklarını ve TFF'nin bu konuda aciz durumda kaldığını söyleyerek maça çıkmama kararı aldılar. Bu ortak bir karardı, evet, ama direten de yine Fenerbahçe Spor Kulübü başkanıydı. Zaten Fenerbahçe'ye yakın bütün kaynaklar Riyad'daki maç esnasında Twitter'dan olsun, diğer sosyal medya hesaplarından olsun hepsi birden algıya başladılar. Efendim yurtta sulh, cihanda sulh pankartı ile girmek istiyoruz ve Riyad'da buna izin verilmedi. Atatürk temalı tişörtlerle çıkmak istiyoruz. Buna Riyad'da izin verilmedi. 100. yıl formamızla Atatürk'ün 100. yıl yani temalı formasıyla maça başlamak istiyoruz. Buna izin verilmedi. Gibi yani Atatürk'ü öne sürerek bir sürü bahanelerle Riyad'da bu finalin oynanmasına engel oldular diyorum ben. Fakat geliyoruz şimdi tekrardan. Evet, devam ediyorum. Adnan hocam, baştan alayım. Sen de geldin, yayına katıldın. Süper Kupa finalinin oynanmamasının fitilini Riyad'daki olaylar başlattı. Neydi Riyad'daki olaylar? Özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü ve başkanı olmak üzere başta ciddi anlamda itiraz ettiler. Atatürk temalı tişörtler, yurtta sulh, cihanda sulh pankartlarının açılmasına izin verilmemesi, işte tişörtlerle çıkılmasına izin verilmemesi, herhangi bir Atatürk'ü anımsatan figürle sahaya çıkılmaması, işte 100. yıl formalarının daki Atatürk temalarının olmasını istenmemesi gibi bir sürü bahanelerle hem Fenerbahçe Spor Kulübü hem Galatasaray Spor Kulübü ortak bir karar aldı diyorum. İyi niyetli söylüyorum bunu. Fakat şunu gözlemliyoruz. O gün, o gece Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakın kaynaklar veya kişiler diyeyim, tüm sosyal medya hesaplarında yurtta sulh, cihanda sulh pankartının açılmasına izin vermediler. Atatürk temalı tişörtlerin giyilmesine izin vermediler gibi bir sürü tweetler atarak Türk toplumunu, Türk insanını yine Mustafa Kemal Atatürk Paşamız üzerinden yine yönlendirmeye çalıştılar. Ama bizler Türk akıllı ve sağduyulu Türk halkı olarak bunların yine içerisinde farklı düşüncelerin olduğunu sezdik, anladık zaten. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Riyad'daki finalin bu gerekçelerden dolayı oynanmasını istemedi ve sahaya çıkmak istemedi. Galatasaray Spor Kulübü de buna ayak uydurdu diyorum. Fakat gelelim Urfa'ya hocam. Urfa'ya geldik. Yalnız Barış Hocam, burada ben bir antiparantez belirtmek istiyorum. Yani buyur hocam. Yani Riyad'daki olayların sorumlusu niye Galatasaray olsun ki? Yani Galatasaray'ın öyle bir yetkisi mi var da yani hocam
Galatasaray'a bağlansın bu olayın. Hocam ben iyi niyetli konuşuyorum. Ben şu an iyi niyetli konuşmak istiyorum. Yani olayı tek tarafa yıkmamak adına Fenerbahçeli taraftarların bu yayını izlerken tek taraflı konuştuğumuzu düşünmelerini istememem adına ben biliyorum bu konunun öyle olmadığını. Fakat iyi niyetli düşünmek istiyorum ve iyi niyetli şu an yayını başlatıyorum. Konuşuyorum bu konuyu yani. Diyorum ki bu işin önce Fenerbahçe Spor Kulübü başta olmak üzere başkanı ve arkasından da Galatasaray Spor Kulübü de buna ayak uyduraraktan finalin Riyad'da oynanmasına engel oldular. Gerekçe neydi? Atatürk, değil mi? Öyle değil mi hocam? Hepimiz öyle bir, yani yurtta sulh, cihanda sulh pankartları açılmadı. Bu pankartlar içeri alınmadı diye Atatürk posterlerinin içeriye alınmadığını, işte Atatürk tişörtüyle 100. yıl tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istediklerini fakat buna izin verilmediğini, 100. yıl formalarıyla maçı oynamak istediklerini fakat buna izin verilmediğini, taraftarların üzerlerinde Atatürk temalı hiçbir şeyin tişörtlerinin artık ne giyiyorlarsa artık Atatürk'le ilgili bunlara izin verilmediğini bahane göstererek finalin oynanmasını engellediler. Doğru mu hocam? Evet. Tamam. Tamam. Gerekçe buydu. Peki maçtan sonra, Riyad'dan sonra Türkiye'ye geliyorsun. Ya akla hayale gelmeyecek bahanelerle çıkıyorsun. İki ayrı demecin var. Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın iki ayrı demeci var. Bir tanesi diyor ki Urfa stadında yıllardır top oynanmıyor. Allah bilir temel atma parasını da bizden isterler diye Riyad'dan sonra, Urfa açıklandıktan sonra topluma bunu pompalıyor. Bunu söylüyor. Akabinde hocam çok özür dilerim. Akabinde daha sonra geliyor. Diyor ki Riyad'da oynanmayan kupanın Urfa'da oynanmasını biz önerdik diyor. Urfa'da basın açıklamasında ki Urfa'ya ve Urfalı halkına şirin görünmek için. Madem Atatürk temalı, yani Atatürk temasıyla ilgili hiçbir şeye izin verilmedi ve maçın oynanmasını istemediniz Riyad'da. Urfa'ya gelseydin de Galatasaray Spor Kulübü gibi, futbolcuları gibi pankartını açsaydın, ısınmaya çıktığında Atatürk'ün resminin olduğu tişörtlerle ısınmaya çıksaydın da 100. yıl formanı giyseydin de maçına çıksaydın olmaz mıydı? Niye yapmadın? U19 takımınıza, genç takımınıza o gençleri de kullanaraktan, onları da suistimal ederekten, bunun içine ailelerini de katıyorum ben. Neden yapmadınız? Size kim engel oldu? Size kim engel oldu da siz Riyad'daki gösterdiğiniz bahaneyi Urfa'da gerçekleştiremediniz? Atatürk'ü kullanmayın kardeşim. Her önüne gelen bu memlekette Atatürk'ü kullanıyor. Ya bırakın artık ya. Bırakın da adam rahat rahat yerinde uyusun artık. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tek lideridir. Kesinlikle buradan taviz yoktur. Evet. Ama her olayda da Atatürk'ü kullanamazsınız kardeşim. Ya böyle bir mantık var mı ya? Size Urfa'da kim engel oldu? Madem öyleydi. Urfa'daki bahanen oydu. Buyur Adnan hocam. Şimdi tamam güzel giriş yaptın. Ama daha o Arabistan'a gitmeden önce daha olaylar var. Yani protokol imzaladı bu takımlar. Federasyon. Hocam çok geriye gitmiyorum ben. Sen anlat ama hani ben verilere girmeyeyim diyorum yani. Evet. Bunlar protokol imzaladı. Orada neyle çıkılacağını, ne yapılacağını hep zaten protokol yapılmış. Tamam, Tabii. zaten Suudi Arabistan Devleti'nin laiklikle zaten sorunu var. Yani o Atatürk'ü görmesi laikliğe karşı olduğu zaten onun yani. O da Evet. şeriatla yönetiliyor. Atatürk'ün
resmi demek zaten şeriata karşı. Onlar o siyasi olaya sokuyorlar. Ama burada yani mağduru oynamalarına gerek yok Ali Koç. Her şeyi biliyor. Neyse Evet. geldik Türkiye'ye. Urfa'yı da kendiler zaten söylemiş. Nisan'da oynansın, Urfa'da oynansın diye kendileri teklif etmiş zaten. Ali Koç açıklamalarını okuyoruz, görüyoruz zaten. Galatasaray burada her şeye uyan bir takım ama suç Galatasaray'ı nedense. Ya ben de onu Hocam- anlatmaya çalışıyorum. Ha, Yani ben Riyad'da Hocam- anlıyorum yani. Riyad'daki Hocam olaydan diyor ki- Galatasaray niye suçlu oluyor veya Urfa'daki olaydan Galatasaray niye suçlu oluyor yani? Ha, Galatasaray'a niye mal ediliyor bu? Ben bunu Yani çözemiyorum zaten. Hocam diyor ki bir de bak göz göre göre diyor ki Urfa stadında yıllardır top oynanmıyor diyor. Halbuki Urfa Spor orada maçını yapıyor, çıkıyor, maçlarını hepsi her şeyini oynuyor yani. Barış Hocam, Sonra üstüne diyor ki pardon hocam bir virgül lütfen. Üstüne de diyor ki Allah bilir diyor. Temel atma parasını da bizden isterler diyor. Ya daha stat yeni yapılacak diyor. Haberi yok stat'tan yani. Yani olur gibi yani inanılır gibi değil. Yani akıl tutulması diye buna denir yani. Ya fanatik Fenerbahçe taraftarını kandırabilirsin ama fanatikleri bir kenarda tutuyorum. Yani gözü hani artık hiçbir şeyi görmeyen aşırı fanatik olanları bir kenarda tutuyorum. Diğerleri ve diğer tüm futbol paydaşları şu anda akıl tutulması yaşıyor biliyor musunuz? Kendisiyle beraber yani. Barış Hocam, şimdi biz Urfa Stadyumuna gittik. Gerekli görüşmeleri yaptık. Gerekli incelemeleri yaptık. Yani daha önce de benim görev yaptığım dönemde olsun Urfa Stadyumunda kaç defa maçta görev aldım. Maç saha içerisinde görevlendim. Tribünde görevlendik. Yani her tarafını biliyorum ben stadyumun ve dış çevresini de biliyorum. Ve bu Süper Kupa'dan önce de hemen 2-3 gün öncesinde de gittik. Gerekli incelemeleri yaptık. Hiçbir alakası yok. Hiçbir yani oynanmaması gerektiren hiçbir sebep yok yani. Alakası bile yok ya. Yani oradaki görevli veya işte sorumlu kişilerle, stat sorumlularıyla da görüştük. Adamlar diyor ne alaka diyor ya. Ne alaka diyor ya. Ve televizyonda izlediniz, gördünüz yani stadın ne kadar güzel maç oynamaya elverişli olduğunu falan gördünüz. güzel. Yani. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet Adnan Biz Hocam de buyurun. teşekkür ederim. Şimdi burada Ali Koç işte Urfa Stadı'nın temelinde bizden Ali Koç'un futbolun ne kadar içinde olup olmadığını gösteriyor bu zaten bu konuşmaları. Evet aynen öyle. Yani futbolun hiç içinde olmadığını, futbolun da yani Urfa Stadı'nın olup olmadığından haberi yok. Evet. Yani Ali Koç bırakmış yani spor adamı değil zaten siyasetle uğraşıyor. Artık ben ya zaten Ali Koç'un tüm konuşmalarını hep siyasi görüyorum zaten. Hep siyaset. Ya futbolla ilgisi yok. Ama Adnan Hocam şimdi yani futbola, spora siyaset bulaştırılmaması Bulaşmaması gerekiyor. lazım. Yani Tabii olmaz ama yani. Böyle şey olmaz yani. ama